arkadaşlar, ben Sevim. Sevimli Gezinti'ye hoş geldiniz. Çok güzel bir turun ilk günündeyiz bugün. Neredeyiz? Yunanistan'dayız. Aziz Nikola Kilisesi'ndeyiz. Startı buradan veriyoruz, gezme startımızı. Tabii ki size buraya gelene kadar neler yaşadığımızı da anlatmak istiyorum. Böyle güzel bir manzarada. Şimdi İpsala sınır kapısına doğru yola çıktık. Yani yola çıktık derken daha önce çıkmıştık. Şimdi benzinlikten benzinimizi fullledik. Size de tavsiye ederim gidenler için. Sınır kapısına çok yakın, birkaç dakika mesafede petrol ofisleri var. Bu petrol ofislerinden benzininizi doldurursunuz ve o şekilde yola devam edersiniz. Çok daha iyi olur. Evet, yolları da göstereceğim şimdi. Zaten sınır kapısına da çok az kaldı. Bakalım neler yaşayacağız. Yeni bir macera bizi bekliyor. Bizim de aslında böyle arabalı olarak ilk deneyimimiz olacak. Hatta Avrupa olarak da ilk deneyimimiz zaten. Neler yaşayacağız? Hep birlikte gezip, öğrenip göreceğiz. An itibariyle İpsala sınır kapısındayız. Schengen vizesiyle ülkeye giriş yaptık. Schengen vizesini nasıl aldığımızı başka bir videoda detaylı olarak anlatacağım. Merak ettiğiniz başka konular için yorum atabilirsiniz. Onlar hakkında da video çekmeye çalışırım. An itibariyle İpsala sınır kapısından geçmiş bulunmaktayız. Yunanistan tarafından da geçtik ve Yunanistan'a giriş yaptık. Talha da buradaki kamyonlara, tırlara bakıyor. Her yerde çok fazla kamyon ve tır var. Şöyle size de göstereyim. Aziz Nikola Kilisesi'ndeyiz. Startı buradan veriyoruz, gezme startımızı. Bu kilise iki küçük ada üzerine inşa edilmiş. Kim tarafından yaptırıldığına dair tam bir kesinlik yok. Ama turistler tarafından güzel manzarası nedeniyle ve bu dini inanışa sahip olanlar tarafından da manevi değeri nedeniyle yoğun olarak ziyaret ediliyormuş. Kilise yolu bu şekilde su üstüne yapılmış. Burada yürürken İpsala sınır kapısından nasıl geçtiğimizi, neler yaşadığımızı, ne kadar sürede geçtiğimizi anlatacağım. Evet, İpsala sınır kapısından çok kolay bir şekilde geçtik. Hem Türkiye tarafından hem de Yunanistan tarafından. Yani ne kadar bekledik? Ortalama yarımşar saat. Yarım saat Türkiye tarafında, yarım saat Yunanistan tarafında. Arabamız aranmadı. Sadece pasaportlarımızı aldılar. Pasaportlarımızdan başka bir şey istediler mi? Hayır, istemediler. Hatta araç sigortası, işte sağlık sigortası vesaire bunlara bile bakmadılar. Sadece pasaportlarımızı aldılar, kontrol ettiler ve girişimiz yapıldı. O yüzden çok erken saatlerde ülkeye giriş yaptık. Şu anda da Kavala'dayız. Biraz sonra Kavala merkeze geçeceğiz. Burası Aziz Nikola Kilisesi ya da Aziz Nikola Manastırı. İpsala'ya yaklaşık 1 saat uzaklıkta. 1 saat sonra buraya gelebiliyorsunuz. Çok güzel. Bizim için de böyle bir mola olmuş oldu, görmüş olduk. Buradaki tek tesettürlü insan benim. Biraz böyle ayrıntılardan da bahsedeyim. Tabii çok alışılmadık da duruyorum. Çünkü insanların bakışlarından da bunu fark ediyorum. Geçtiğimiz diğer yerlerde bunu hissetmemiştim ama burada hissediyorum. Belki manastır diyedir. Yani sonuçta bizim de camilerimize yabancı insanlar girdiğinde biz de biraz şaşırıyoruz, bakıyoruz. Evet. Manzaraya doğru şöyle yürüyelim hep birlikte. Sizi de yanımda gezdirmiş olayım. Benim hoşuma gitti, beğendim. İlk durak olarak gayet iyiydi. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Kavala merkeze gidiyoruz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın evini göreceğiz.
içini görememiş olabiliriz ama olsun, şöyle dışından göstereyim size evi. Çok hoş, çok güzel. Arkam çok güzel deniz manzarası. Ve aşağı inerkenki sokakları da göstereyim. Evet, paşanın evi şöyle güzel manzaralar eşliğinde hep birlikte yürüyelim. Burada alt tarafta kavala kurabiyeleri de satılıyor. Biraz sonra kavala kurabiyesi de alacağız. Yerine gelmişken deneyelim değil mi? Bakalım nasıl. Yani gözüme çarptığı kadarıyla yaklaşık 3 euro gibi görünüyor. 250 gramı. 250 gramı 3 euro. Bir alıp denemek lazım. Böyle hediyelik eşyalar falan da var. Belki öyle bir şeyler de alırız. Duruma göre bakacağız artık. Çok güzel ara sokaklar var. Onları da size göstereceğim zaten. O zaman hadi kurabiye seçelim. Kavala kurabiyemizi aldık. Böyle Kavala'nın hemen sahile yakın yerinde tatlı bir kafeden. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir paket. 430 gram. 7 euroya aldık. Bir tık pahalı olabilir belki. El yapımı yazıyordu ve helal sertifikalı yazıyordu. O yüzden bunu tercih ettim açıkçası. Sahibi de tatlı bir hanımdı. Türkçe de konuşuyor. Türk değilmiş ama Türkçeyi gayet güzel öğrenmiş. Şöyle güzel manzaramızda otoparkımıza doğru gidiyoruz. Şimdi sırada neresi var? Selanik. Hadi bakalım. Güzel bir sabahtan herkese günaydın. Dün akşam otelde çekmek istemiştim size aslında ama çok yorulmuşuz gerçekten. Oteli çekemedim o yüzden. Ama şöyle sabah yürüyüşü çekmek istedim. Burası Selanik'e 1 saat uzaklıkta bir yer. Litohoro. Litohoro diye geçiyor galiba bu bölgenin adı. Litohoro'dayız şimdi. Ve buradan Yanya'ya geçeceğiz. Aslında niyetimiz Atina'ya geçmekti. Ama Atina'nın bizi çok yoracağına karar verdik. Çünkü yarın gemiyle İtalya'ya geçeceğiz. İtalya'ya geçmeden önce birazcık böyle ruhumuz dinlensin, kendimiz dinlenelim istedik. Çünkü İtalya'da yeterince yorulacağız. Ve gemiye de hazırlık yapalım. Çünkü çok merak ediyorum. İlk gemi yolculuğumuz olacak. 9 saat sürecek. O yüzden gemiye hazırlık yapalım. Böyle güzel güzel ruhumuzu dinlendirelim. Buradan Yanya'ya geçeceğiz. Buraya yani Litoros'a 2,5 saat uzaklıkta. Yanya'da biraz vakit geçireceğiz. Eğer binebilirsek bu gece gemiye binmek istiyoruz. Binemezsek de artık yarına inşallah. Biraz otelden de bahsedeyim. 50 euroya kaldık otelimizde. 2 kişi, bir de bebek. Kahvaltı ve yemek yok. Sadece konaklama 50 euroydu. Ama bir de 7 euro turistlerden alınan bir vergi varmış. 7 euro da o vergiyi ödedik. Yani 57 euroya kalmış olduk. 4 yıldızlı bir otel. Yani idare eder temizlikteydi. Hani 4 yıldıza göre biraz daha iyi olmasını beklerdim ama odalar ferahtı, temizdi. Havuzu var. Denize sıfır. Gördüğünüz gibi otel tam ilerinde şurada. Yani böyle deniz tatili yapmak isteyenler için iyi olabilir tabii ki. Bizim için de iyi oldu çünkü biz böyle deniz sezonunda gelmedik buraya. O yüzden hem uygun bir fiyata kaldık hem de çok sakin dinlenmiş olduk. Güzel zaman geçirdik çok şükür. O zaman Yanya'da görüşürüz diyelim mi? Haydi bakalım Yanya'da görüşmek üzere. Size Yunanistan'daki tuvaletlerden de bahsedeyim biraz. Şu şekilde kabinler oluyor yol kenarlarında. Burası bir yol kenarı. Şöyle göstereyim. Böyle işte çöp kovaları var. Çöpünüzü atabilmeniz için, arabanızı park edebilmeniz için park yerleri var ve şöyle küçük ilerideki gibi bir tuvalet var. Bizim hani petrol ofisleri olur yol kenarlarında. Burası ücretli bir yol bu arada. Ücretli yolda bu şekilde. Hani petrol ofisleri olur. Petrol ofislerinin işte lavaboların olur. Temizdir. Hani kullanabilirsiniz. Burada öyle bir şey yok. Bu şekilde tuvaletler var. Lavaboları da dışarıda. Durun onu da göstereyim. Kimse yok gibi görünüyor şöyle. Lavabolar bu şekilde dışarıda, tuvaletlerde normal tuvalet. Yani genelde tuvalet kağıdı falan var ama buradaki çok pisti mesela. Hiç bizim o petrol ofislerimizdeki tertemiz lavabolar yok ne yazık ki. Burası böyle ya da çay kahve içebileceğiniz herhangi bir yerde yok burada. Bu şekilde boş park alanları var. Bu boş park alanlarında kendiniz arabanızın içinde getirdiyseniz onları yiyorsunuz. Hani Allah'tan biz arabamızın yanında
Yani arabamız yanımızda olduğu için arabamızda bir sürü şey almıştık. O yüzden buralarda durup bir şeyler yiyip içebildik. Çok şükür. Şurada da böyle çöp konteynerleri. İşte arabanızdaki çöpleri falan atabiliyorsunuz bu şekilde. Bildiğiniz burası böyle dağların arasındaki bir yol. Talhacık da burada babasıyla beni bekliyor. Yunanistan'da yol kenarlarına hep böyle minik kiliseler koyulmuş. İçinde gaz lambası, mum vesaire oluyor. Ve çoğunda burada olduğu gibi fotoğraf oluyor. İşte burada birisi kaza yaptığında, kaza yaptığı yere onu anmak, ona dua etmek ve ölümü hatırlatmak amacıyla bu minik kiliselere koyuyorlarmış. Yani bence her an ölümü hatırlamak ve ona göre hareket etmek özellikle de yolda çok mantıklı geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yunanistan'da market fiyatlarını merak ettik. Şöyle bir market bulduk. Arkamızda My Market yazıyor. Hemen giriş yapacağız. Bir bakalım Türkiye ile arasında büyük bir fark var mı? Şöyle arkamda gördüğünüz gibi otoparklar var. Biz arabamızı da buraya park ettik ve giriş yapıyorum. Şöyle bizdeki gibi petibör bisküviler var, ne kadar? 0,90 euro, yani 1 euro bile değil. Talha için bir tane yoğurt alıyor çünkü yoğurt çok sever. 1,34 euro. Tam yağlı inek yoğurdu. 220 gram. Kendimize de şöyle bir içecek seçtik. Havuçlu, elmalı. Bakalım nasıl, ne kadarmış fiyatı? 1,55 euro. Böyle en çok bilinenlere bakalım bence. Burada ne var? Bir süt var. 1 euro. Yani bizde de aşağı yukarı öyle bir 1 euro şu an ne kadar? Güncel 38 falan mı? Galiba. Bizde de yaklaşık 32-33 falan herhalde sütler. Ya da taze köy süt alırsanız 35 falan. Yani benzer fiyatlar. Evet, burada pişirme kağıdı var. 10 metreymiş. 10 metre mi acaba? Öyle tahmin ediyorum. Ne kadarmış? Evet, 10 metre. 1,39 euro. Bizde ne kadardı acaba bunlar? Hiç hatırlamıyorum. Şöyle bir domates sosu var. Türkiye'de de çok benzerleri var. Burada kaç euro? 2 euro. Bizde çok daha ucuz. Şöyle 15'li yumurta var. Ne kadar? 5,97 euro. Bu pahalıymış. Şöyle zeytinler var. 285 gram değil. Ne kadar gram? 480 gram herhalde. Neyse. Ne kadar? 5,30 euro. 3,7 euro. Değişiyor. Şöyle tuvalet kağıdı gördüm. Kaç tane? 8'li. 3,25. 2 litre çamaşır suları var. Bakalım ne kadarmış? 2,98 euro. Tabii Yunanistan deniz mahsullerinde bayağı iyi. Burada ahtapotlar satılıyor. Şöyle. Ne kadarmış bakayım. Sanırım bu ahtapot çok dediğlerini de anlayamıyorum. Çevirmek gerekiyor. 14,99 euro olabilir. Burada karidesler var. Şöyle bir sürü balık çeşidinin olduğu bir dolap var. Bunlar boykot ürünü, yani kullanmıyorum ama sadece fiyatlarını göstermek için. Fairy'nin kaç tane kapsülü var? 45 tane kapsülü. 12,79 euro. Bakayım 88 ise bununki ne kadarmış? Yazmıyor. Bu 12,79. Lipton da bildiğim kadarıyla bizim için boykot ürünüydü. Ama burada bakalım 2,56 euro 1,5 litresi. Şöyle diş macunları var. Parodontax kaç milimmiş? Bu 75 mililitre 3,61 euro. Colgate var. 2,22 euro. Şimdi marketten çıktık. Size market fiyatlarını göstermeye çalıştım. Siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Sizce fazla mı? Yoksa iyi mi? Ucuz olan şeyler var mı? Ne düşünüyorsunuz? Ama market genel anlamıyla bizimkine çok benziyordu. Yani yapı itibariyle. Lavaş bile vardı. Yani her şey var. Hiç yabancılık çekmedim. Hani yabancı bir marketteymişim hissi olmadı.
Zaten bilindik markalar da vardı, bildiğimiz markalar. Birçoğu boykot ürünüydü bizim için. Almıyoruz onları tabii ki ama yine de hani Türkiye'de de satılan markalar olduğu için söylüyorum. Onlar da vardı. Birçok şey gerçekten bizimkine çok fazla benziyordu. Lavaş bile vardı yani, daha ne olsun. Aldığımız yoğurdu da deniyorum hemen. Şimdi bakalım bizim yoğurtlara benziyor mu? Kokusu güzel. Kaymaklı. Tadına bakalım. Güzel. Bakayım. Tekrar bakacağım. Gayet güzel. Aynı bizim yoğurtlar gibi. Bir fark göremedim. Gayet güzel. Talha'ya da tattıralım. Bakalım Talha beğenecek mi? Evet. Nasıl canım? Talha'nın en sevdiği yiyecek. Yoğurt. O yüzden bulmuşken kaçırmadık. Bence gayet de güzel. Lezzetli. Afiyet olsun. Bize afiyet olsun. İçeceğin de tadına bakayım. Şimdi bırakalım. Hemen onu da deneyeyim. Bakalım nasılmış. Böyle taze sıkma bir meyve suyu gibi yazıyordu ama inşallah öyledir. Şurayı kopartamadım. Neyse şöyle içeyim. Bu gerçekten güzel. Beğendim. Ne var içinde? Havuç, portakal, elma. %100 doğal diyor. Gerçekten güzel. Talha'ya da tattıralım. Talhacık hemen içsin. Bakalım beğenecek mi? Nasıl? Beğendi. Ama kapağı daha çok ilgisini çekti. Güzel. Genel anlamda güzel şu anlık. Yunanistan'da ikinci günümüz ve odamız şöyle göstereyim size. Çok hoş dizayn edilmiş. Elbise askılıkları var. Mini bir buzdolabı var. Bir masası var. Bir balkonu var. Şöyle bir havuzu var. Ve ufaktan da bir göl manzaralı. Şurada uzakta bir göl var. Gayet güzel, hoş, şık döşenmiş bir otel. Beğendik. Geldiğimizde bizim Türk lokum ikram ettiler ve ev yapımı limonata. Turkish Delight. Güzel bir jestti. Teşekkür ederiz. Bugünkü Yunanistan maceramızın sonuna geldik. Selanik'ten Kavala'ya, bu güzel ülkede gezilecek daha çok yer var. Yunanistan'ın keyfini çıkarmaya devam edeceğiz inşallah. Bu sadece başlangıçtı. Bir sonraki bölümde Yunanistan turumuzun ikinci kısmı için tekrar buluşacağız. Ve ardından da arabalı gemiyle İtalya'ya doğru yola çıkacağız. İşte burası gerçekten çok heyecanlı. Eğer bu yolculuğu beğendiyseniz ve diğer yolculuklarımızı merak ediyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.